Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalından merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir kurabiye tarifim var. Gerçekten denedikten sonra çok ama çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifidir. İçi kahveli, kakaolu, dışı ise çıtır çıtır şerbetlenmiş, kavrulmuş susamlı şahane bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 adet yumurta ekleyelim. Ve 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekleyelim. Mısır nişastası yoksa eğer buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bu malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hem sağlık açısından hem lezzet açısından her zaman tereyağını tercih ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ununuzu eklerken mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşak, kıvamlı, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi kurabiye hamurumu birine kakaolu, diğerini ise sade olmak üzere hazırlıyorum. Sade olan kısım daha çok olacak. Kakaolu için ayırdığım kurabiye hamurum daha az olacak. Yani hamurumuzun 1/3 kadar ayırıyoruz. Şimdi 1 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı dolusu Türk kahvesi ekliyorum. Türk kahvesi aromasının daha fazla gelmesini istiyorsanız 2 yemek kaşığı olarak da ekleyebilirsiniz. Benim damak zevkime göre 1 yemek kaşığı Türk kahvesi yeterli geldi. Şimdi bu malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir kurabiye hamuru elde edeceğim. Eklediğimiz malzemeler toz olduğu için ister istemez kurabiye hamurumuz biraz daha kuru kalacaktır. O yüzden bu aşamada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ya da 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve elimizle güzelce yoğuralım. Kurabiye hamurumuz da bu şekilde böylelikle yumuşak bir kıvamda olacaktır. Aynı sade kurabiye hamuru gibi aynı kıvamda olacaktır. 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. Hamurumu toparlıyorum. Hamurum hazır. Şimdi kakaolu Türk kahveli kurabiye hamurumu silindir şekilde ince olacak şekilde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi avucumun içerisinde ileri geri yaparak silindir şeklini veriyorum. Bu aşamada olabildiğince sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Hızlı olarak yaptığınız zaman kurabiye hamurunda kırılmalar, bölünmeler olabilir ama yavaşça yaparsanız hiçbir şekilde kurabiye hamurunuzda çatlamalar, bölünmeler yaşamazsınız. Bu şekilde yavaş yavaş rulo şeklini veriyorum. 1,5 su bardağı kavrulmuş susamı uygun bir sunum tabağıma alıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu önceden hazırlamış olduğum şerbetimi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Susamları ben kendim tavada kısık ateşte devamlı karıştırarak kavurdum. Dilerseniz hazır marketlerde satılan kavrulmuş susamlarla da yapabilirsiniz ya da sade haliyle de üst kısmını yapabilirsiniz. Ama ben kavrulmuş susamla şerbeti daha çok lezzetlendirdiğini düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Şerbeti de önceki yapmış olduğum tariflerden arta kalan şerbetle hazırladım. Bu şekilde şerbetle susamı güzelce iyice karıştıralım. Susamın her tarafına şerbetin geldiğine emin olalım.
Şimdi sade olan kurabiye hamurumdan birazcık parçalar kopararak yağlı kağıt serili tezgahımın üzerine koyuyorum. Üzerini tekrardan yağlı kağıtla örterek merdane yardımıyla ince olacak şekilde bir kurabiye hamuru açıyorum. Kalın olursa görüntü olarak çok kaba olacaktır. Ama ince açarsanız hem görüntü olarak hem de yemesi çok keyifli bir kurabiye olacaktır. Gördüğünüz gibi yarısına hamurumu koyduktan sonra yağlı kağıdı iyice bastırıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla ince bir şekilde kurabiye hamurumu açıyorum. Olabildiğince ince uzun haliyle yaparsanız hazırlamış olduğumuz kakaolu Türk kahveli hamurumuzda tam yerleşecektir. Bu aşamada tamamen göz kararı olarak hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumuzun inceliği bu şekilde olacaktır. Şimdi hemen hazırlamış olduğum kurabiye hamurunu sade olan kurabiye hamurumun üzerine alıyorum. Elimle güzelce düzlüyorum. Kurabiye hamurumun kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzlüyorum. Arta kalan kurabiye hamurumu bir kenara alıyorum. Tekrardan sade kurabiye ile birleştirip açmak üzere. Bıçak yardımıyla bu şekilde kestikten sonra hemen içe doğru kurabiye hamurumu yuvarlayarak rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini içe katladıktan sonra elimle yağlı kağıdı iyice bastırıyorum ki alt zeminde kalan sade kurabiye hamuruyla üst zeminde kalan kurabiye hamurunu birleştiriyorum. Mutlaka bu aşamada elinizle yapıştırın. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Yine arta kalan kurabiye hamurumu kabın içerisine alıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi kurabiye hamurumu olabildiğince ince açtım. Hamurumuzun içerisinde hem yumurta hem kabartma tozu olduğu için büyükçe olacaktır. O yüzden mümkünse bu kadar ince açmaya özen gösterelim. Şimdi rulo şeklimizi hazırladık. Bir bıçak yardımıyla parmak büyüklüğünde dilimler keselim. Bu aşamada tamamen zevkinize kalmış bir şey aslında. Küçük küçük de lokmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu şekilde bu boyutta da hazırlayabilirsiniz. Aynı ölçülerde kestikten sonra kenar kısmında fazla kalan kurabiyeleri de küçük dilimler halinde fırınımda pişirdim. Gördüğünüz gibi o şekilde o boyutlarla da dilerseniz hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra kavrulmuş susamlı şerbetle harcımıza bulayalım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken sadece uç kısımlarındaki yani kakaolu gözüken yerlere susamın gelmemesi. Sadece üst kısmına ve alt kısmına susamların gelmesini sağlayalım. Kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Ben bu kurabiye malzemeleri ölçüsünde bu boyuttaki büyüklükte kurabiyelerden toplamda 25 adet kurabiye hazırladım. Tabii ki küçük kenarlarda kalan parçalar da oldu. Onları da pişirdim. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişirelim. Lütfen buna özen gösterelim. Herkesin fırın derecesi ve ısıtma zaman dilimi farklılık gösterebilir. O yüzden üzeri hafif çatlayınca ve kızarınca fırınınızdan alabilirsiniz. Ben fırınımda tam 15 dakika tuttum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem kurabiyeler oldu. Hemen sunum tabağıma kurabiyelerimi diziyorum ve sizlere yakından iç dokusunun kıvamını ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı sizler için yepyeni tariflerimi kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi kurabiyenin iç dokusu da muhteşem. Çok beğeneceğinize eminim.
Bu arada bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.